Kahve makinesini 0 liraya alacağım yere gelmek üzereyim. Almanya, Türkiye ciddi ilişki arıyorum, grupları dahil. 100 liraya kaç kilo et aldım? Market kahvesi kullanmazsanız çok sevinirim. Tamam. Başlıyoruz. Günaydın. Güne bir kar küreme makinesiyle uyandık. Yağmurlu, karla karışık. Bugün ucuz bir gün olacak. Neden ucuz bir gün diyorum? Çünkü bugün 0 liraya yani tam olarak 0 liraya bir kahve makinesi almaya gideceğim. Bunu da nasıl aldığımı anlatacağım aldıktan sonra. Öncelikle her gün yapılması gereken en önemli şeyi yapmaya gidiyorum. Spora. Güne daha güzel başlayacağız böylelikle. Bu arada arabada yaya geçidinden geçiyorum diye durdu. Buradaki en sevdiğim şeydir. Yurt dışında yaşayan herkesin ilk yaptığı video. Yurt dışına gittim, yaya geçidinde arabalar durdu. Bu bir. İkincisi, market fiyatlarını kıyaslıyoruz. 100 liraya kaç kilo et aldım? 3. Araba fiyatlarını kıyaslıyoruz. Tamamen böyle bir kıyaslama videoları. Yurt dışına çıkan her Türk'ün yaptığı ilk şey. Neyse biz bunları çok yapmayacağız. Çok sevmiyorum zaten. Mevzu var. İtfaiye mi geliyor? Neyse. Öncelikle sporumuza gidelim. 0 liraya kahve makinemizi alacağız. Bakalım makine çalışıyor mu onu test edeceğiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Her videomun altına çok güzel yorumlar atan Oğuzhan abiye buradan sevgilerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisinde doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara inşallah. Evet, spora geçelim şimdi. Olay var galiba. Kahve makinesini 0 liraya alacağım yere gelmek üzereyim. Aldıktan sonra da bu yağmurda bilmiyorum nasıl gideceğim artık. Belki Uber'e falan bakarım. Hemen eve gideceğim koşa koşa. Tamam, şimdi kahve makinemizi aldık. Eve gidince bir test edeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu, yaramıyor mu, nasıldır. Bu arada çocukla tanıştım. Çocuk da İtalyanmış. Yağmur yağıyor. Hemen eve gideyim. Sonra zaten bakacağız. Şimdi makine böyle. Bakalım bunu deneyeceğiz. Çok bir bilgim yok. Nasıl açılıyor, kapanıyor, yapılıyor ama insan denedikçe öğrenir sonuçta. Bakalım ilk deneyimizi yapalım şimdi. Kahvenin tadı nasıl olacak? Bir kahveyi hak ettik. Tamam, şimdi hazır. Deneyeceğiz bakayım tadı nasıl olmuş. En ufacık bir fikrim yok çünkü ben çay içmeyi seviyorum. Ama herhalde güzel olmuştur, bilmiyorum. Claudia kahve seviyor, o yüzden daha çok onun işine yarayacak, daha çok o içecek. Hatta esas testini de o yapacak diyebilirim. O bana söyler bu iyi ya da kötü diye. Sonrasında ben de burada belirtirim güzel ya da kötü. Bu arada bunu 0 liraya nasıl aldığımda hemen şimdi anlatıyorum. İşin uzmanı Claudia kahveyi de beğendi, kahve makinesini de beğendi. Şimdi konumuza dönecek olursak. Herkesin bildiği bir durum var biliyorsunuz. Facebook'ta bazı gruplar var. Çeşit gruplar var. Almanya, Türkiye ciddi ilişki arıyorum grupları dahil. Polonya'da da bazı versiyonları var. Mesela Polonya'da yaşayan Türkler, Polonya'daki bilmem kimler, işte Mini Cooper hayranları falan gibi değişik gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Krakow Expats, yani Krakow göçmenler. Burada yaşayan göçmenler birbirlerine bazı sorular soruyorlar, danışıyorlar ya da mesela kimisi diyor ki İngilizce bilen bir diş hekimine ihtiyacım var. Veteriner arıyorum. Nerede uygun fiyatlı market alışverişi yapabilirim? Bu tarz sorular soruyor insanlar birbirlerine ve yardımcı oluyorlar. O grupta dün birisi bu kahve makinesini ücretsiz bir şekilde vermek istediğini yazmıştı. İsminden İtalyan olduğunu anladım. Zaten İtalyanlar kahve düşkündür. Benim İtalyan bir ev arkadaşım olmuştu. Onunla beraber yaşamıştım bir 3-5 ay kadar. Polonya'da 3 aylığına yaşayacaktı ve kısa süre için geldiğinde kahve makinesi aldı. Her sabah espressosunu içiyordu falan. Cappuccino! Kahveye ve makarnaya inanılmaz düşkündü. Yani hayatımda gördüğüm en İtalyan olabilir. Bu çocuk da bugün gelebilirsin, müsaitiz dedi. Gittim, ürünü aldım, kısaca anlattı. Sonrası malum, zaten ürünü, kahve makinesini getirdim. Burada denedik. Çalışıyor, bir problemi yok. Fiyatına baktık. Fiyatı da şu anda sıfırı 7.000 liraya yakın bir fiyat. İkinci elinde yani 3.500 lira falan bu civar bir fiyata satılıyor. Biz de aldık, eğer kullanıp beğenirsek kullanırız, beğenmezsek de başkasına veririz mantığıyla. Ama beğendik, güzel kullanışlı bir ürün. Zaten aldıktan sonra çocuğa da tekrardan mesaj attık, işte çok teşekkür ederiz, güzel bir ürünmüş falan diye. Çocuk da bu işi çok ciddiye alıyor. Hani bu internette bazı videolar var ya, İtalyanlar ketçap, pizza ketçap sıkınca sinirleniyorlar ya da işte ne bileyim
spagettiyi kırınca çıldırıyorlar falan. O tarz bir moddaydı. Çok teşekkür ederiz. Güzelmiş, kullanacağız falan dedik. Çocuk da bize diyor ki market kahvesi kullanmazsanız çok sevinirim. Umarım güzel bir hayatı olur. Kaliteli bir kahveyle onu beslemeye devam edersiniz. Bize dedi ki hiç merak etme. En kaliteli kahveleri alacağız. En güzel pH derecesine sahip suyu ekleyeceğiz. Gözün arkada kalmasın dedi. O da işte tamam iyi afiyet olsun falan dedi. Teşekkür ettik, bitti. 0 liraya nasıl kahve makinesi alınırın hikayesi bu. Kendi kullanmadığı için çöpe atmak istemedi, satmakla uğraşmak istemedi. İşte ihtiyacı olan birine vereyim mantığında gitti ki bunu biz de yapıyoruz yani. Biz de kullanmadığımız bir ürün olduğu zaman, bir şey olduğu zaman bunu atmaktansa, birine satmaktansa ihtiyacı olan birine vermeyi tercih ederiz. Bu arada cumartesi günü olacak bir etkinliğe katıldım. Dacia'nın yeni çıkartacağı bir arabanın İlk gösterimiymiş. Bunun da bayağıdır reklamları çıkıyordu Instagram'da, Facebook'ta falan karşıma. 2-3 kere denemiştim ama dolmuş. Kontenjan varmış, dolmuş. Bugün tekrardan karşıma çıktı reklamı. Tıkladım. O kontenjan kısmında bir tane boşluk açılmış. Normalde 20 kişiyi kabul ediyorlarmış saat başına. Bir kişilik boşluk açılmış. Herhalde birisi iptal etti, bilmiyorum. Şansıma ben de hemen kayıt oldum. Kaçırmam, hayatta kaçırmam böyle şeyleri. Cumartesi günü gideceğim, bakacağım bakalım. İlk kez bir araba etkinliğine katılmış olacağım. Benim için de bir tecrübe olmuş olacak. Umarım güzel bir etkinliktir. Umarım sadece orada konuşma yaptıkları ve gösterdikleri bir etkinlik değildir. Çünkü gittiğimde eğer arabayı gösterip bakın bu araba işte 7 saniyede 100 kilometre yapıyor, 600 litre alıyor falan gibi bir konuşma yapıp bitireceklerse sıkıcı. İstemem böyle bir şey. En azından bir etkinlik ya daha hareketli, arabanın içine girip oturabileceğimiz bir simülasyon, daha detaylı başka bir şey, yani böyle aksiyon, canlı bir şey olursa çok iyi olur. Yoksa dediğim gibi sadece orada ellerinde mikrofon, bu araba 0-100'ü 7 saniyede oluyor gibi bir şey derlerse sıkılır insan. Neyse, bu da bir dahaki video olacak. Cumartesi günü çekeceğim. Bakalım. Heyecanlandım. Nasıl bir şey yapacaklar. Bu arada o gün de araba kiralamayı düşünüyoruz. Çünkü biraz uzak bir yere gitmemiz lazım. Gideceğimiz yere pek ulaşım mümkün değil. Genelde özel araçlarla gidiliyor. Ayrı bir serüven olacak. Onu da ekleyeceğim videoya. Yarın görüşürüz.